Biliyor musun, bu sabah uyandığım andan itibaren kelimenin tam anlamıyla bir yarışın içindeyim. Gözümü açar açmaz doğrudan telefona uzandım. Kahve makinesinin düğmesine basarken bir yandan da e-postalarımı kaydırıyordum. Hı hı. Klasik bir sabah rutini. Aynen öyle. O sırada akıllı hoparlörden dünün haber özetlerini falan 1,5 çarpı hızında dinlemeye çalışıyordum. İşin garibi, bunları yaparken kendimi son derece üretken ve verimli hissediyordum aslında. Ama sonra bir şey oldu muhtemelen. Evet, sonra koltuğa oturup o kahveyi içmek için kendime şöyle bir 5 dakika verdiğimde inanılmaz bir suçluluk duygusu hissettim. Zihnimde açılması gereken yeni sekmeler, işte bitirilmesi gereken o sonsuz işler listesi dönüp duruyordu. Dinlenmeyi bile bir performans testine, optimize edilmesi gereken bir süreye dönüştürmüş durumdayım yani. Sanki durduğum an etrafımdaki dünya hızla akıp gidecek ve ben geride boşlukta kalacakmışım gibi bir his var. Şu an ekranında kaç sekme açık? Kaç tane uygulama senden bir tepki, bir bildirim onayı veya ufacık bir dikkat kırıntısı bekliyor? Sormak bile istemezsin, inan bana. Kaç düşünce aynı anda zihninde birbiriyle yarışıyor şu an? Dur bir saniye. Sadece bir saniye. Omuzlarının gerginliğini fark et. İşte bu hissettiğin o tedirginlik, sürekli bir şeyleri kaçırma korkusu, modern insanın fabrika ayarı haline geldi. Maalesef öyle. Bu derinlemesine incelemede masaya yatırdığımız metinler var ya, o yüzlerce yıllık tasavvufi kaynaklar ve onlara eşlik eden en güncel psikolojik araştırmalar, aslında bize tam olarak bu unuttuğumuz duruma halini hatırlatıyor. Bugün amacımız sana nasıl daha iyi odaklanırsın veya işte nasıl daha üretken olursun temalı bir rehber sunmak değil. Yani bir verimlilik tüyosu vermeyeceğiz bugün. Kesinlikle hayır. Bugün sükutun, durmanın ve tasavvufta halvet dediğimiz o bilinçli yalnızlık pratiğinin şifrelerini çözeceğiz. Ya kağıt üzerinde sessizlik, sükût veya yavaşlamak kulağa harika bir hafta sonu inzivası gibi geliyor. Ama dürüst olayım, pratiğe gelince işler çok farklı. Arabada podcast veya müzik durduğunda ya da evde bir anlığına mutlak bir sessizlik olduğunda içim daralıyor benim. Zihnen hemen o boşluğu doldurmak istiyor, değil mi? Aynen öyle, hemen o boşluğu dolduracak bir uyarıcı arıyorum. Yavaşlamak sanki üretken olmamakla, tembellikle eşdeğer gibi hissettiriyor. Sessizlik kulağa bu kadar huzurlu gelirken, deneyimlediğimiz o an neden bizi bu kadar dehşete düşürüyor? Neden kendi sessizliğimizden köşe bucak kaçıyoruz sürekli? Bu dehşet hissinin çok somut, tamamen nörolojik bir temeli var aslında. İncelediğimiz araştırmalar, ortalama bir insanın günde 2600 kez telefonuna dokunduğunu gösteriyor. 2600 mü? İnanılmaz bir rakam bu. Evet. Ve her bir bildirim, her bir kaydırma hareketi beynimize ufak dozlarda dopamin salgılatıyor. Zihnimiz bu kesintisiz gürültüye o kadar iyi adapte oluyor ki sessizlik anı artık normal bir durum olmaktan çıkıyor. Beyin alıştığı o dopamin akışının kesildiğini fark ettiğinde bunu doğrudan bir tehdit olarak algılıyor. Bir nevi yoksunluk krizi gibi yani. Tam olarak öyle. Tıpkı fiziksel bir yoksunluk krizi gibi sessizliği bir tehlike sinyali olarak yorumluyor ve seni o boşluktan çıkman için resmen paniğe sürüklüyor. Yani sessizlik hissi dediğimiz şey aslında beynin dopamin tedariğim kesildi, hemen bir şeyler yap diyerek alarm vermesinden ibaret. Doğru. Hatta bu durumun ne kadar uç noktalara varabildiğini gösteren çok çarpıcı bir deney var kaynaklarımızda. Virginia Üniversitesi'nden araştırmacılar, katılımcılara çok basit görünen bir görev veriyorlar. Diyorlar ki, sizi bomboş, sessiz bir odaya alacağız ve 15 dakika boyunca sadece oturacaksınız. Sadece 15 dakika, çok da zor olmasa gerek. Odada dikkat dağıtıcı hiçbir şey yok. Telefon yok, kitap yok, saat bile yok. Sadece eğer isterlerse kendilerine hafif bir elektrik şoku verebilecekleri bir buton var. Bir saniye, elektrik şoku mu? Yani sırf sıkıldıkları için kendilerine acı mı verecekler? Evet, sadece kendi düşünceleriyle baş başa kalacakları o 15 dakika içinde ve sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. Katılımcıların önemli bir kısmı sırf o sessiz odada hiçbir şey yapmadan oturmanın getirdiği o bunaltıcı boşlukla yüzleşmemek için butona basıp kendilerine fiziksel acı vermeyi tercih ediyor. Hadi canım, gerçekten mi? Hem de bazıları bunu defalarca yapıyor.
Psikolojik arka planı incelediğimizde şunu çok net görüyoruz. Beyin dışarıdan gelen bir uyarıcı olmadığı o 15 dakikada mecburen içe dönmeye başlıyor. Çözülmemiş kaygılar, yüzleşilmek istenmeyen düşünceler su yüzüne çıkıyor bir anda. Ve insanlar kendi iç seslerinin getirdiği o psikolojik rahatsızlıktansa kontrol edilebilir ve somut olan o fiziksel acıyı tercih ediyorlar. Elektrik şoku sessizliği bozan bir kurtarıcıya dönüşüyor resmen. Harika özetledin. Tam olarak böyle oluyor. Ya bir dakika, bunu tasavvufi metinlerin anlattıklarıyla yan yana koyunca tablo çok daha ilginç bir hal alıyor bence. Yani gürültüyü bir kalkan olarak kullanıyoruz, kendimize elektrik şoku veriyoruz veya bunun modern versiyonuyla sosyal medyada saatlerce amaçsızca ekranı kaydırıyoruz. Çünkü eğer durursak içerideki o asıl meselelerle göz göze geleceğiz. Tasavvuftaki o nefs kavramı da aslında tam bu noktada devreye giriyor anladığım kadarıyla, değil mi? Kesinlikle. Tasavvuf metinleri bu durumu yüzlerce yıl önce çok net bir şekilde formüle etmiş zaten. Bu geleneğe göre gürültü nefsin yani egonun en güvenli oyun alanıdır. Gürültü varken sürekli bir şeyler yapıyorsundur, meşgulsündür, dolayısıyla önemlisindir. Hani şu sürekli meşgulüm diyen ama aslında hiçbir şey üretmeyen insanlar gibi. Aynen öyle. Nefs, varlığını sürdürebilmek için sürekli bir faaliyete, bir ispat çabasına ihtiyaç duyar. Ama sessizlik çöktüğünde o sahte önem hissi tamamen ortadan kalkar. İnsan bir anda kendi hiçliğiyle, zaaflarıyla ve dünyanın o devasa yapısı içindeki küçüklüğüyle yüzleşmek zorunda kalır. Kaynaklarda geçen derin su metaforu tam olarak bu mekanizmayı açıklar. Şu suyun dibini görebilme meselesi. Evet, su ancak durulduğunda dibinde ne olduğunu gösterir. Çalkantılı, fırtınalı bir suda yüzeydeki köpüklerden ve dalgalardan başka hiçbir şey göremezsin. Zihnimizde sürekli bildirimlerle, endişelerle, dış dünyadan gelen taleplerle çalkalanırken iç dünyamızın dibinde ne yattığını anlamamız imkansızdır. Kendi bulanıklığının ötesini göremeyen bir zihin ne hakikati fark edebilir, ne de o ilahi olanın sesini duyabilir. Bu su metaforu üzerinden düşününce sükût dediğimiz şey sadece ağzımızı kapalı tutmak, fiziksel olarak ses çıkarmamak falan değil o zaman. Biz genellikle sessizliği bir eksiklik, bir ses olmama durumu olarak tanımlarız ya hani. Ama bu metinlerde sükût aktif bir durulma, bir netleşme eylemi olarak işleniyor. O zaman aklıma şu soru geliyor. Bu durulma hali sadece susmakla başarılabilecek bir şey mi? Klasik tasavvuf metinleri tam da bu yanılgıyı kırmak için sükûtu 3 farklı derinlik seviyesinde inceler aslında. İlk seviye, hepimizin bildiği fiziksel susma, yani dilin sükûtudur. Bu sadece boş sözden, dedikodudan veya gereksiz konuşmadan kaçınmayı ifade eder. En temeli bu herhalde. Evet, ancak bu sadece giriş tapısıdır. Gerçek sükût, ikinci seviyede, yani zihnin sükûtunda başlar. İşte benim gibi modern insanların en çok takıldığı yer burası olsa gerek. Bazen ağzımı hiç açmıyorum, kimseyle tek kelime konuşmuyorum ama zihnimin içinde kelimenin tam anlamıyla bir stadyum dolusu insan bağırıyor resmen. Geçmişteki bir tartışmayı yeniden yaşıyorum, gelecekteki bir toplantının provalarını yapıyorum kafamda. Çok tanıdık bir his. Değil mi? Yani dilim sussa da zihnim inanılmaz bir gürültü üretiyor. Tıpkı bilgisayardaki o tarayıcı ön belleğinin, yani cache'in dolması gibi bir şey bu. Arka planda o kadar çok gereksiz veri çalışıyor ki ana işlemci kilitleniyor. Sistemi temizlemeden yeni bir sayfa açmak imkansız hale geliyor resmen. Zihni geçmişin pişmanlıklarından ve geleceğin kaygılarından arındırıp tam olarak şu anın içine yerleştirmektir. Ve tasavvufa göre bunun da ötesinde üçüncü ve en derin bir seviye daha vardır. Kalbin sükûtu. O nasıl oluyor? Bu artık zihinsel gevezeliğin de ötesinde, nefsin arzularının, hırslarının, dünyaya dair o bitmek bilmeyen daha fazlasını sahip olmalıyım çığlıklarının tam olarak susmasıdır. İnsanın her haliyle ilahi iradeye teslim olduğu, beklentisiz ve mutlak bir huzur halidir. Ya İmam Gazali'nin metinlerinde geçen o ilginç kavrama değinmek istiyorum tam burada. Afetün lisan kavramı, yani dilin afetleri. Gazali, söylenen her gereksiz sözün manevi bir yük insanın omuzlarına binen görünmez bir ağırlık olduğunu savunuyor kaynaklarda. Hatta tefekküre,
Yani o derin sessizliğe ayrılan zamanın uzun uzun yapılan ibadetlerden daha kıymetli olduğunu iddia ediyor. Maneviyat denilince aklımıza hep bir şeyler yapmak, bir ritüeli yerine getirmek falan gelirken Gazali hiçbir şey yapmamayı, sadece durmayı neden bu kadar yüceltiyor sence? Gazali'nin bu radikal yaklaşımını anlamak için onun kullandığı o ünlü paslı ayna metaforuna bakmamız gerekiyor. O dönemin düşünürleri insan kalbini ilahi ışığı ve hakikati yansıtması gereken pürüzsüz bir aynaya benzetirler. Günlük hayatın telaşı, söylenen her boş söz, dedikodu, o aşırı meşguliyet hali bu aynanın yüzeyinde biriken pas tabakalarıdır aslında. Ve pastalanan bir ayna ışığı yansıtamaz. Kesinlikle. Işığı yansıtmaz. Tam tersine görüntüyü bozar. Sen uzun ritüeller veya ibadetler yapabilirsin ama aynan paslıysa hakikati göremezsin. Sükût ve tefekkürse o aynanın cilasıdır. Sessizlik aynanın yüzeyini temizleyerek onu yeniden ışığı alabilecek ve yansıtabilecek hale getirir. Bu yüzden o temizleme işlemi, yani sessizlik, yeni bir şeyler eklemekten her zaman daha önceliklidir. Bu temizlenme sürecinin sadece felsefi bir tartışma değil de pratik bir yaşam tarzı olduğu hikayeler de var masamızda. Bayezid Bistami'nin o meşhur hikayesi mesela. Evet, o hikaye sessizliğin ne kadar güçlü bir iletişim aracı olabileceğini inanılmaz güzel gösterir. Hikayeye göre günün birinde dergahın kapısına son derece meşgul, telaşlı ve sabırsız bir tüccar gelir. Belki de bugünün dünyasında sürekli oradan oraya koşturan bir şirket yöneticisi gibi düşünebiliriz onu. Zamanı çok kısıtlıdır kesin. Tabii, Bayezid'in karşısına geçer ve der ki, "Efendim, senin huzurunu, o manevi dinginliğini bulmak istiyorum ama hiç vaktim yok. Bana uzun uzun anlatma, ne yapmam gerektiğini hızlıca söyle de gideyim." Adam resmen aydınlanmanın hap bilgisini istiyor. Manevi bir kestirme yol arayışında yani. Tam olarak öyle. Tüccar bir an önce formülü alıp kendi o meşgul dünyasına geri dönmek istiyor. Peki Bayezid ne yapıyor dersin? Ne yapıyor? Hiçbir şey, hiçbir cevap vermiyor, adama bakıyor ve sadece sessizce oturuyor. Tüccar beklemeye başlıyor. 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika geçiyor. Hayatı sürekli bir hıza ve etkiye alışmış olan tüccar, bu sessizlik karşısında sabırsızlanıyor, içi daralıyor, sinirlenmeye başlıyor haliyle. En sonunda dayanamayıp patlıyor ve "Sana bir soru sordum, neden benimle konuşmuyorsun?" diyor. Ve sonra o sarsıcı cevap geliyor. Evet. Bayezid başını usulca kaldırıyor, ona şöyle diyor. Ben konuşuyorum ama sen henüz duymaya hazır değilsin. Muazzam bir andır o. O tüccarın kendi içindeki gürültü o kadar sağır edici ki Bayezid'in sessizlik formundaki o derin dersini işitemiyor bile. Tasavvuftaki sema makamı, yani manevi işitme seviyesi de tam olarak budur aslında. Eğer zihnin o gün ne yiyeceğinle, patronuna ne cevap vereceğine, sosyal medyadaki son tartışmalarla tıka basa doluysa, o sessizliğin içindeki ince frekansı nasıl yakalayabilirsin ki? Ya şu an fark ediyorum da bölümün başından beri benim konuşma tempom bile yavaşladı sanki. Gerçekten öyle oldu. Sen duymaya hazır değilsin cümlesi, insanın kendi üzerine buz gibi bir kova su dökmesi gibi bir şey. Sürekli bir şeyler işittiğimizi, dünyadan sürekli bilgi aldığımızı falan sanıyoruz. Ama asıl sorun şu, zihnimizi susturduğumuzda, o aynanın pasını silip her şeyi temizlediğimizde, o açılan devasa boşluğa ne doluyor? Mantıken orada bir vakum oluşuyor. Doğadaki o boşluk hissi beni ürkütüyor açıkçası biraz. Düşünmeyi bıraktığımızda beynimiz neye dönüşüyor? İşte burası modern nörobilimin, o eski tasavvufi metinlerin anlattıklarını laboratuvar ortamında adeta kanıtladığı yer. Nörolojide Default Mode Network, yani olağan durum ağı diye bir sistem var. Hı hı. Beynimiz dışarıdan gelen spesifik bir uyarana, mesela bir e-posta yazmaya veya bir hesap tablosu hazırlamaya odaklandığında görev pozitif ağı çalışır. Bu ağ son derece dar odaklıdır ve çok literal düşünür. Ancak sen dış uyaranları kestiğinde, hiçbir şey yapmadığında veya o sessizliğe daldığında beyin kapanmaz. Kapanmıyor mu? Hayır, aksine Default Mode Network devreye girer ve bu ağ çok yüksek enerji harcar. Yani hiçbir şey yapmadığımız o boşluk anlarında beyin aslında tasarruf moduna geçmiyor. Tam tersine daha farklı, devasa bir işlemci gücünü devreye sokuyor. Kesinlikle öyle. Bu ağ aktifleştiğinde beyin birbiriyle tamamen alakasız görünen hafıza parçalarını, duyguları, kavramları yanal olarak bağlamaya başlar.
Duşta aklımıza gelen o parlak fikirlerin veya bir sorunun çözümünü böyle boş boş yürüyüş yaparken aniden bulmamızın arkasındaki nörolojik mekanizma tam olarak budur. Çok mantıklı. Tasavvuf metinlerinde kalp gözünün açılması veya ilham olarak adlandırılan o ilahi içgörü, beynin bu serbest bağlantı kurma kapasitesiyle olağanüstü bir paralellik gösterir. Einstein'ın saatler süren orman yürüyüşleri veya Newton'un bahçede oturarak geçirdiği uzun saatler birer tembellik molası değildi. Bir nevi çalışıyorlardı aslında. Tabii, onlar spesifik bir probleme odaklanmayı bırakıp zihinlerindeki o derin bağlantı ağının çalışmasına, yani hakikatin kendini göstermesine alan açıyorlardı. İlhama giden yol o sessizlik boşluğundan geçer. Anladım. Kağıt üzerinde harika bir felsefe. Newton ağacın altında oturdu, ilham geldi. Tasavvuf ehli inzivaya çekildi, hakikati buldu. Ama burada sana itiraz etmek zorundayım. Tabii, dinliyorum. Ben 17. yüzyılda yaşayan bir aristokrat değilim ya da ne bileyim dağ başında yaşayan bir derviş falan da değilim. Ben modern bir şehirde yaşıyorum, kira ödüyorum. Akşam 8'de patronumdan acil koduyla e-postalar, mesajlar alıyorum. Eğer o mesajlara cevap vermezsem, ulaşılabilir olmazsam bunun faturası çok ağır oluyor hayatımda. Kaynaklarda geçen bu halvet, yani dünyadan çekilip inzivaya girme pratiği kulağa çok asil geliyor, evet. Ama benim gibi trafiğe, ofis içi politikalarına ve sonsuz bir yapılacaklar listesine sıkışmış biri için bu hiç gerçekçi değil. Halvet modern insana ne vaat edebilir ki? İtirazın son derece haklı ve çok gerçekçi. Eğer halveti sadece her şeyi geride bırakıp bir mağarada 40 gün yalnız kalmak olarak tanımlarsak, bu modern dünyada zaten imkansızdır. Halvetin en temel referansı biliyorsun Hazreti Peygamber'in Hira mağarasındaki inzivasıdır ve o büyük sessizlik içinde ilk vahyin, ilahi kelamın duyulmasıdır. Evet. Ancak tasavvufi kaynaklar bize bunun her devirde uygulanabilir bir versiyonunu, kısmi halvet diyebileceğimiz mikro pratikleri de sunar. Halvet, mekansal bir kaçıştan ziyade zihinsel bir tutumdur aslında. Mikro halvet derken bu kargaşanın ortasında kendime böyle küçük izolasyon odaları falan mı yaratmalıyım? Bir nevi öyle. Şöyle düşün, işten eve döndüğünde arabanı park ettikten sonra motoru kapatıp o araçtan hemen çıkmamak, telefonu eline almadan, radyoyu açmadan, direksiyon başında geçireceğin sadece kendi nefesini dinleyeceğin o 2 dakika senin halvetindir. Bu çok uygulanabilir geliyor kulağa. Veya sabah kalktığında ilk iş bildirimlere bakmak yerine kahveni camın kenarında dışarıdaki bir ağaca bakarak içtiğin o 5 dakika. Asansörde cep telefonunu çıkarmadığın o kısacık an. Bunlar çok küçük ama zihin için devrim niteliğinde eylemlerdir. Amacı gün içindeki o sürekli kopuşları engellemek, zihninin o derin bağlantı ağını çalıştırabileceği nefes alma boşluklarını inşa etmektir. Ya telefonun ve işin benden sürekli talep ettiği o ufacık dikkat kırıntılarını günde 3-5 dakikalığına da olsa geri almak, sessizlik dediğimiz şeyin aslında bir eksilme, bir yokluk hali olmadığını çok daha net görüyorum şimdi sohbet ettikçe. Sükut, hayatın gürültüsünün üstünü örtüp içeriye yeni bir şeylerin girmesine olanak tanıyan bir yer açma eylemi aslında. Zihnimiz o kadar dolu ki yeni bir fikre, taze bir hisse ya da o bahsettiğin ilhama yer kalmıyor içeride. Bu idrakin tasavvuf edebiyatında o kadar güzel karşılıkları var ki, Yunus Emre'nin o meşhur "Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı" dizelerini düşün. Evet, çok bilinir o dize. Biz bu sözü hep hitabet sanatının gücü olarak okuruz, yorumlarız. Ancak tasavvufi derinlikte bu, doğru zamanda doğru sözü söylemek kadar doğru zamanda susabilmenin de gücüdür. En kuvvetli söz bazen hiç söylenmeyendir. Mevlana'nın da notlarımızda geçen çok sarsıcı bir ifadesi var bu konuda. Onlarca ciltlik o devasa mesneviyi yazan kişi şöyle der: Ne diyor? "Söz, hakikatin perdesidir. Sustuğumda hakikat konuşur." Binlerce sayfa şiir yazan birinin bütün o kelimelerin aslında sadece sessizliği işaret eden birer araç olduğunu söylemesi muazzam bir ironi gerçekten. Mevlana deyince tasavvufun o meşhur sembolü ney metaforu geliyor aklıma hemen. Onun bu sessizlikle, bu boşalmayla olan ilgisini nasıl açıklıyor kaynaklar? Ney? Yani kamış tasavvufun kalbidir.
Ve sükûtun o bahsettiğimiz halvetin en iyi somutlaşmış halidir. Bir kamışın nasıl o büyülü sesi çıkaran neye dönüştüğünü hiç düşündün mü daha önce? Sadece o sazlıktan, bataklıktan kesilmesi yetmiyor herhalde. Asla yetmez. Sadece bir bataklıktan kesilip üzerine delikler açmakla ney olmaz. O kamışın içindeki o doğal doku, düğümler ve tortullar kızgın bir demirle acı verici bir şekilde oyulur. Yakılarak tamamen boşaltılır. Yani kendi içindeki her şeyden zorla ateşe maruz kalarak arındırılıyor. Evet, çok yakıcı bir süreçtir bu. İçinin tamamen boşalması gerekir. Neden biliyor musun? Çünkü eğer içinde kendi tortusu, kendi engelleri kalırsa, usta neyzen o kamışa nefesiyle üflediğinde oradan o güzelim millük çıkmaz. Sadece boğuk, rahatsız edici bir hırıltı çıkar. İnsan da tam olarak böyledir. Zihnimiz sürekli kaygılarla, o anlamsız bildirimlerle, egonun haklı çıkma çabalarıyla tıka basa dolu olduğunda, içimizde o ilahi nefese yer kalmaz. Kendi içimizi sessizlikle boşaltmak, o neyin içinin yakılarak boşaltılması gibi bazen acı verici ve zorlayıcıdır. Evet. Ama o ilahi melodinin içinden akabilmesi, hakikatin sana dolabilmesi için o kıymetli boşluğa, o sükûta mecbursundur. Neyzenin üflediği nefes ancak boş bir alanda müziğe dönüşebiliyor. Yani bu kamışın içini yakıp boşaltması o elektrik şoku deneyindeki acıyla aynı şey aslında. İlk başta o boşluk hissi canımızı yakıyor, rahatsız edici geliyor ama o acıya dayanıp içimizi boşalttığımızda sürekli çalan sinir bozucu bir alarm sesi olmak yerine bir müzik aletine dönüşebiliyoruz. Tasavvuftaki en üst düzey duanın, kelimelerle yapılmamasının yegane sebebi de budur. Huzuri kalp, yani kalbin mutlak huzuru denilen bir hal vardır bu gelenekte. Hiçbir şey talep etmezsin, kelimeler dökülmez dudaklarından, sadece onun huzurunda olma bilinciyle durursun. Nakşibendi geleneğinde bu durum hafi zikir, yani gizli zikir olarak pratik edilir. Dışarıdan bakan biri sadece sessizce, hareketsiz oturan birini görür. Ama içeride bambaşka bir şey oluyor. Aynen öyle. İçeride o sessizliğin açtığı devasa alanda kalbin ritmi evrenin ritmiyle birleşmiştir. Sessizlik başlı başına kelimesiz bir duaya dönüşmüştür. Her şeyin, bütün o telaşın sonunda tek bir noktaya, o muazzam dinginliğe çekilmesi. Ne kadar büyüleyici. İncelediğimiz metinlerden süzülen son bir metaforla toparlamak isterim aslında. Bir tohumu toprağa ektiğinde ne olur? Onun büyümek, yeşermek için suya ve zamana ihtiyacı vardır elbette. Ama en çok ihtiyaç duyduğu şey toprağın altındaki o mutlak karanlık ve derin sessizliktir. Gürültüden uzak bir yer. Tabii, tohum çatırdamak, kök salmak ve kendi potansiyelini gerçekleştirmek için yukarıdaki dünyanın o kaba gürültüsüne, kalabalığına veya dışarıdan gelen bir alkışa falan ihtiyaç duymaz. Tam tersine, o dış dünyadan izole olduğu sessizlikte kendi mucizesini sessizce gerçekleştirir. Büyümek için sessizliğe ihtiyaç duymak çok etkileyici. Bölümün başındaki o nefes nefese hiçbir şeye yetişemediğini hisseden halimden şu an gerçekten eser yok. Zihnimdeki su duruldu ve dibini yavaş yavaş görebildiğimi hissediyorum. Bu sohbette geldiğimiz bu noktayı bize dinleyen, doğrudan seninle konuşarak bitirelim istiyorum. Ya aylardır okuduğun o kişisel gelişim kitaplarında, dinlediğin onca sesli içerikte, ekranı sonsuz kez kaydırarak umutsuzca aradığın o nihai cevap dışarıda bir yerlerde değilse, ya hep peşinde koştuğun o çözüm zaten tam şu an senin içindeyse ve belki de tek yapman gereken o içerideki cevabın kendini duyurabilmesi için dışarıdaki o sağır edici sesi biraz olsun kısmaksa. O sessiz alanı inşa etmek tamamen senin elinde. Belki şu andan itibaren kendi mikro halvetini başlatabilirsin. Telefonu bir kenara bırakıp, ekranı karartıp, zihnindeki o bitmek bilmeyen sekmeleri yavaşça kapatarak sadece birkaç dakikalığına kendi kamaşının içini boşaltmaya ne dersin? Sadece dur, gürültüyü geride bırak ve o derin suyun dibindeki asıl gerçeğin yüzeye çıkmasına izin ver.